Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkideleri normal toprağı dışında hangi yöntemlerle büyütebileceğimizi göstereceğim. Orkideler epifitik bitkilerdir. Yani bir yere tutunarak büyüyebilirler. İlla toprak içerisinde olmalarına gerek yoktur. Orkideler bir ağaç kabuğuna, yosuna ya da bir süngere köklerini salarak büyüyebilirler. Bu orkideler için mümkündür. Bu elimde gördüğünüz orkidem perlitte büyümüş, köklenmiş bir orkide. Bu orkidem perlit içerisinde hem çiçek açtı hem yeni çiçek dalları çıkarmaya devam ediyor. Bol bol yeni kökler, yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Gördüğünüz üzere orkideler toprağı dışında çam kabuğu ya da Hindistan cevizi kabuğu dışındaki ortamlarda da büyüyebilirler. Bu mümkündür. Hemen sizlere özellikle orkidelerinizin hiç kökü yoksa ya da orkidelerinizin köklerinin çoğunluğu çürükse nasıl bir bakım yapmamız gerektiğini göstereceğim. Elimde birkaç yıllık bir orkide var. Bunu yaprak sayılarındaki fazlalıktan da anlayabilirsiniz. Yeni orkidelerin genelde çok az yaprağı olur. Bakın kökleri gördüğünüz üzere artık çürümüş ve çoğunluğu tel haline gelmiş. Şimdi bu orkidemizi çürüyen köklerini temizleyeceğim. Orkidenin köklerini temizlerken dikkat etmeniz gereken sadece çürüyen kısımları ya da çok fazla sararıp içi boşalan kısımları kesiyoruz. Sadece sarı olan kökleri de kesmiyoruz. Çünkü orkideler çürümeye yakın oldukları zaman sararmaya başlarlar. Fakat içlerinde canlılık varsa bu tekrar orkidenin eski haline geleceğini gösterir. Bu yüzden orkidelerinizin köklerini boşuna kesmeyin. Bakın gördüğünüz üzere sadece uç kısımlarını kestim. Şimdi bu orkidemi dezenfekte edeceğim. Dezenfekte etmek için oksijenli su kullanıyorum. Oksijenli su dezenfekte etme işleminde çok fayda sağlayan bir dezenfekte ilacı. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Eczanelerde bulabilirsiniz. 5 milim kadar oksijenli suyu 100 milim suyun içerisine koyuyorum. Ve şimdi bu hazırladığım karışımı orkidenin köklerine ve bütün yapraklarına özellikle sıkacağım. Bugün orkidemi ekmek için perlit kullanacağım. Perlit özellikle fide üretiminde ya da bitkilerinizin, çiçeklerinizin hızlı bir şekilde köklenmesine yardımcı olan bir maddedir. Bu özellikle çok hafif ve havadar ve aynı zamanda nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için bitkinin köklerinin rahat bir şekilde bunun içerisine salmasına ve köklenmesine yardımcı oluyor. Kesinlikle bu yöntemi denediğiniz zaman orkideleriniz bir ay içerisinde yeni kökler çıkarmaya başlayacaktır. Özellikle bu tarz işlemleri ilkbahar ayında yaparsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Şu anda ilkbahar ayında olduğumuz için bütün bitkiler için yeniden köklenme, çiçek çıkarma, yaprak çıkarma dönemi. Bu yüzden orkidelerinize saksı değişimi yapacaksanız tam zamanı. Gördüğünüz üzere ektim. Burada dikkat etmeniz gereken su oranı. Bakın suyu koyuyorum. Normalde çok kuru ve hafif. Çok fazla su koyarsanız yukarı kalkar. Bu yüzden bakın sadece bir parmak kalınlığında koyuyorum. Zaten bu suyu yavaş yavaş perlit yukarı çekecektir. Çok hafif olduğu için ve nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkidenin köklerinin sürekli nemli olmasına ve büyümesine yardımcı olacak. Hemen sizleri perlitte büyüttüm, köklendirdim bir orkidemi göstereceğim. Bu orkidemin kökleri yoktu. Bakın gördüğünüz beyaz kökler, açık yeşil kökler, yeni çıkan kökler. Perlit bu yöntemde orkidenin köklenmesini hızlandırdı. Normal toprağına koymuş olsaydınız bu kadar hızlı köklenmezdi. Fakat perlitte bu yöntem gerçekten faydalı. Bakın gördüğünüz bu köklerin hepsi yeni çıkan kökler. Özellikle orkidenizin yeterli kök sayısı çıkarıncaya kadar bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yani 4 ya da 5 tane kökünün olması gerekiyor bir orkidenin ve her bir kökün uzunluğu 6 santim olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere bu orkidem şu anda gayet sağlıklı. Yine bu gördüğünüz çiçekli orkidem de perlitte benim büyüttüğüm bir orkidem. Perliti ektikten sonra hem
çiçek açmaya başladı hem de yeni yapraklar çıkardı. Özellikle bu tarz orkideleri yazın daha fazla sulamanız gerekiyor. Çünkü yazın su çok daha çabuk buharlaşacaktır. Orkidelerinizin çiçeklenebilmesi için, yeni yaprak çıkarabilmesi için mutlaka bol ışık alan pencere kenarına yakın bir yere de koymanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere yeni bir yaprak da çıkarmaya başlıyor. Bu gördüğünüz yapraklar ve kökler sonradan çıkan kökler. Bu uyguladığımız yöntemin gerçekten faydalı olduğunu gösteriyor. Eğer bu tarz yöntemlerde sıvı bitki besinleri kullanmak istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Fakat kesinlikle çok fazla vermeyin. 4 ya da 5 yemek kaşığı kadar ayda bir kere normal topraktaki gibi sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Böylelikle gelişimini, çiçek çıkarmasını, yeni yaprak ve kök üretimini daha da hızlandırmış olursunuz. Ve suyu bittikçe de en alttan bunu saksının kenarından bakabilirsiniz. Su ekleyebilirsiniz. Böylelikle orkideniz artık hızlı bir şekilde gelişimini sağlayacaktır. Orkideniz eğer perlitte gelişim gösteriyorsa, yeni çiçekler, yaprak ve kök çıkarıyorsa orkidenizi perlitte büyütmeye devam edebilirsiniz. Mesela ben bu orkidemin bakın bütün çiçeklerini açtı ve şu anda gelişim gösteriyor ve halen perlitte bunu büyütmeye devam ediyorum. Yani gelişim gösterdikten sonra perlitten çıkarmanıza gerek yok. Perlit normal diğer topraklarda olduğu gibi bu orkidenin gelişimini desteklemiş oluyor. Sizler sadece burada dikkat etmeniz gereken oda ortamınızın nemli olması ve özellikle çok fazla toprağı kuru bırakmamanız gerekiyor. Mutlaka suyunu kontrol edin. En alttan zaten dışarıdan perlitlerin eğer hiç nemi yoksa, eğer su damlacıkları şekilde saksı içerisinde gözükmüyorsa zaten suyu bitmiş demektir. Bu yüzden su olayına da dikkat ederseniz orkideniz gayet güzel gelişim gösterecektir burada da. Su seviyesini gördüğünüz üzere bir parmak kalınlığında koydum. Ve burada yoğun nem ile orkidemiz gelişimine devam edecektir. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.